Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar bugün yeni çıkmış bir grubu tabii ki tepki videosuz bırakmıyoruz. Güzel bir tepki videosu vereceğim. Fakat geçtiğimiz hafta Aura adında çıkan yeni kız grubunu inceledim diye tepki verdim ve tamamen doğal oldum diye yargılamayan kalmamış. Kendimi kısacık açıklayıp direkt videoya geçiyorum. Arkadaşlar o kız grubu gözümüzün önünde büyümediği için tabii ki de yargılamam çok doğal. Çünkü manifeste özenildiği çok aşikar. Hadi manifeste özenmediler, Ketsa'ya özensinler. Okey, Ketsa'ya kadar kimse olamaz zaten de adamlar 3 yıllarını verdiler eğitim için. Her şey mübah. Manifest bile hiçbir şey Ketsa'nın yanında o eğitimlere rağmen. Efendim yani manifestin açmış olduğu bu yolda şu an çıkan gruplar çok fazla beni böyle tatmin etmeyecek. Tabii ki de buradan tekrardan başarılar diliyorum Aura'ya ama benim amacım anlatmak istediğim şey şuydu. Sen direkt bir reklam anlaşmasıyla grubu çıkartıp hiçbir şeylerini görmeden direkt bizim önüme sunarsan sen paradan başka bir şey istemiyorsun oluyor olay. Kesinlikle bu. Şu an dinleyeceğimiz grup bir kız grubu ve Metronom Akademi ile birlikte çıktı. Yaklaşık bir 2,5 ay falan bir kamp süreçleri oldu. Bu süreçlerin sadece bir bölümünü izleyebildim ve kalitesizlikten dolayı kapatmak istedim. Çünkü Big Five'da aradığım o heyecanı istiyordum. Olmadı. O yüzden de arkadaşlar şu an çıkan grubu diğer videoma göre biraz daha olumlu yargılayarak ilerleyeceğim. Ama yargılayacağım. Tabii ki de bir emekleri var. Diğer grupla aynı kıyaslayamam çünkü en azından bir 2 aylık bir süreçleri oldu. Hak ediyorlar bence biraz da olsun başarıyı. Dinlemeyeceğim. Hayatımın hiçbir geri kalan kısmında Apple Müzik'ten telefonuma indirmeyeceğim. Büyük konuşuyorum bu arada. Çok severim büyük konuşmayı. Fakat şu anda saygılı bir şekilde dinlemeyi tercih ediyorum. Sanki diğerinde küfürler yağdırmışım gibi. Hiç yani gerçekten küfür yağdıran insanlara laf etmeyip ben küfür yedim. Neyse. Bu konuda bir şey demiyorum. Gelin efendim videoya geçelim. Mantra bir kiss. Hikayeyi tamamladık. Bu kız. Bir şey söyleyeceğim. Yanılıyorsam beni düzeltin ama ilk defa görüyorum bu arada. Bu kızın kim olduğunu, bunların kim olduğunu hiçbirini bilmiyorum. Bu programda sadece Özlem'i tanıyorum. O da Big Five'daydı. Daniela değilse ney? Bu kız. Daniela'nın Türkiye şubesi. Baksana aynı. Abi bu Zoktay'ın hareketi. Ya, abi Zoktay'ın hareketi şimdi. Bunu kimse bana şey yapmasın, anladınız mı? Bu Zoktay'ın hareketi. Evet öncesinde de yapılıyordu ama Zoktay'ın hareketi yani. Yedirmem Zoktay'ı. Zoktay'ı sevmiyorum. Yani ben Zoktay fanı değilim. Grup sıralamasında Zoktay en altta benim için. Ama çok büyük saygısı var bende. O yüzden yedirmem. Ben söyleyemem ki. Hadi bir kiss, bir kiss. Yolun sonu belli. Kıyafetler güzel bak. Güzel şarkı bu arada. Main dancer herhalde bu. Sanki o kadar Esin'in hareketlerine benziyor ki. Neden böyle oldu bilmiyorum. Çok mu kıyaslıyorum acaba? Bunun şeyini gördüm. O kız motorun üstünde jet ski'nin üstünde ya. Onu gerçekten İstanbul sokaklarına çekmişler. Bak şimdi birazdan bunu yorumunu yapacağım. Böyle de yatışır kalbim kan çoktan teslim. Bu kim bilmiyorum ama sesi çok çalışması gerekiyor. Çok çalışılmamış bir ses. Tek bana öyle gelmemiş herhalde. Ya ilk defa dinlediğim için yorum yapıyorum arkadaşlar. Hani gelip şey demeyin. Buna nasıl böyle dersin, şunu dersin falan. İlk defa tepki veriyorum. Sarsın her yeri yan. Gelsin bir kiss. Yani yorum yapacak olursam az önce söyleyeceğim dedim ya size birazdan diye. Şöyle en azından Aura'dan iyiler. Neden? Çünkü 2 aylık bir süreçleri oldu. Tanıdım. En başından bunu söylüyorum sizlere. Ben de o zaman hemen bir anlaşma yapayım, çıkayım ve hemen gruba dahil olayım. Ne kadar adil, ne kadar haklı bir davranış. Ben terazi burcuyum. Yani terazi adalettir. Yani
Annesini babasını bile ayırmaz. Adalettir. O tartı herkes için eşittir. Kendisi için bile. Haksızlığa asla gelemem. O yüzden bu konuda direnişimi savunacağım ve yorumlara da ters cevaplar vermeye devam edeceğim. Ne düşünürseniz düşünün, umurumda değil o konuda, aura konusunda. Çok keskinim yani bu konuda. Arkadaşlar bunların hakkını vereceğim çünkü gerçekten bir 2 aylık süreçleri oldu. Artı olarak bu kızlar en azından aura gibi yeşil perdenin önünde klip çekmemişler. Bu da bir emektir. Sen arabanın üstünde jet ski'yi otobanda arkadaki römorka bağlayıp üstünde onu bile emek vermiş. Bunu geçtim. Kostümler çok güzeldi. Sahneler harikaydı. Arka planlar çok iyiydi. Seslerde tabii ki de daha çok başındalar. Ama geçen gün mesela motor sürerken şunu düşündüm. Zamansızlığı çok seviyorum Manifest. Ve düşününce zamansızlığı dinlerken diyorum ki şimdi bir sene geçmiş. Yepyeni şarkılar çıkmış. Her şarkıda biliyorsunuz ses değişir. Eğitimler değişir. Yani o Esin'in mesela vokalinin çok iyi olmadığını herkes biliyordu. Zaten zamansızlıkta çok küçük bir kısmı var. Ama dinlediğimde Esin'in sesi hala aynı. Yani bu ne demek oluyor? Evet gelişti de ama sesi de aynı. Bence bu az önce söylediğim kızın sesi aynı kalmayacak. Çünkü çok çalışması gerekiyor. O çalışmamış olduğu çok belli o sesteki. Onu düzeltmesi lazım. Çok ham geliyor. Ya da bunu ototune'la falan düzelsinler, sistemle düzelsinler. Güzel gelmesi için her şey mübahtır benim için. Sadece sahnede ototune kullanmasınlar, Sefo gibi. Onun dışında hiç sorun yok. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben gayet güzel eleştiri yaptığımı düşünüyorum. Buna da artık bir şey derseniz bir şey diyemiyorum. Ama bu benim çok içten bir yorumlamamdı. Bir sonraki videoda da bu yeni çıkan Karma grubunu çok merakla dinleyeceğim. Ama biraz önyargım da var. Kızlara değil ama erkeklere var. Özlem için de dinleyeceğim. Özlem'e saygımdan dolayı. Ama Özlem yani her kapıdan denemişsin be kardeşim. Yeteneksizsinize çıkmışsın ardalarla. Idol House'u izleyenler bilir. Zaten Big Five'a çıktın. Zorluyor. Bakalım. İnşallah buradan yolunu tutturur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Ya da şöyle mi yapayım?